Koçların Mekanı kanalında Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Bugün kuantum alanda içmek konusunu işleyeceğiz. İçmenin biraz felsefesini tartışacağız. İçme ile ilgili derinlikleri paylaşacağız ve en nihai olarak ne öğreneceğiz? İçiyor olduğumuz şeylerle gerçekte ne yapıyor olduğumuz konusunda bir derinlik kazanıyor olacağız. Ve bundan sonra hayatımızda yediğimiz, içtiğimiz şeylerle ilgili yaşamımızı, vizyonumuzu güçlendirecek bir yapıya sahip olacağız inşallah. Böyle bir yapımız vardır diye de düşünüyorum. Bu yapıyı da daha da güçlendirmiş hale dönüyor olacağız. Bugün yayınımızı Neslihan hocamız ve Aslan hocamızla birlikte yapıyoruz. Neslihan hocamız ve Aslan hocamızı kısaca tanımış olsak, Neslihan hocam sizden başlayalım mı? Neler söylersiniz? Bugün konuk olarak buradasınız. Yine de engin bilgilerinizden ve tecrübenizden faydalanıyor olacağız. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Teşekkür ediyorum. Neslihan Nizam ben. Nizam danışmanlık çatısı altında profesyonel koçluk ve spiritüel danışmanlık hizmetleri veriyorum. İnsanların kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyorum. Kendi potansiyellerini en üst seviyelere taşımalarında destek ve rehberlik yapıyorum. Harikasınız. Teşekkür ediyoruz. İyi ki Rica geldiniz. ediyorum. Buradasınız. Aslan hocam size kısaca tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Aslan Selçuk ben. Normalde kurumsal hayatta çalışırken ani bir kararla koçluk eğitimi aldım. Şu anda yeni de olsa artık koçluğa adım atan yeni bir koç ünvanıyla karşınızdayım. Harikasın. Tebrik ediyorum. O zaman akışımıza girelim. Şöyle bakalım neler yapacağız. Neler konuşacağız. Hangi konularda? Böyle kuantum alanda içmek. Ve kuantum alanda içmek deyince siz ne düşünüyorsunuz? Aklınıza ne geliyor? Ne hissediyorsunuz? Hocam içmek dediğimde benim aklıma hayatı içimize çekmek geliyor. İlk şu an aklıma gelen o oldu. Çok güzel bir başlık oldu bence. Harikasın. Tebrik ediyorum. Aslan hocam. Ee, Hocam aslında her şeyi dahil edebiliriz buna. Neslihan Hocam'ın da dediği gibi hayatı içmek, beslenmek amacıyla vücudumuzdaki suyu temin edebilmek adına yaptığımız fiiliyat Hı. e, çok şeyi kapsıyor. Harika. Hadi kapsamına beraber bakalım. Odak noktamız ne burada? Ne yiyoruz ve aslında ne içiyoruz? Burası ince nokta. Bunu detaylandıracağız. Arka planda olan nedir? Biz biraz önce söylediğiniz gibi duygularımızı, düşüncelerimizi, hislerimizi, dokunduklarımızı, gördüklerimizi, algıladıklarımızı, işittiklerimizi, kokladıklarımızı ve tattıklarımızı yiyoruz ve aslında yemiyoruz, içiyoruz. Bunu biraz derinleştireceğiz. Soruyu okumak ister misiniz? Neslihan Hocam okuyabilir misiniz? Tabii ki hayatta en çok tatlı olarak yediğiniz yemeğin, doğru mu okuyorum hocam? Evet, Evet, en tat çok alarak. tat alarak yediğiniz yemeğin keyfini nerede ve kim tarafından yapılan yemekte yaşadınız? Harika. Sizin yanıtınız? En çok tat alarak yediğim yemek, en sevdiğim kişilerle birlikte olduğumda aslında kendi yaptığım yemek diyebilirim. Şu anda ilk aklıma Harikulade bir gelen. yanıt. Harikulade bir yanıt. Aslan, sen ne diyorsun? Hocam ben yemek konusunda çok iddialı değilim. O yüzden kendim olarak söyleyemeyeceğim bunu ama en Estağfurullah. keyif aldığım ailemle birlikte yaptığım ve annem tarafından yapılan yemeklerdi. Sonrasında da teyzem. Harika. Anne ve anne arası. Müthiş. Aynen. Şimdi biz genel olarak hani duyduğumuz yanıtlar anne veya en sevdiğim kişi. Neslihan Hocam'ın da söylediği gibi kendi sevgisini yeterince akıtabildiği ölçütte insan kendi yemeğini de çok sever. Bu çizgiden yani yola çıkarak baktığımız zaman şunu görüyoruz. İçine sevgisini en fazla akıtan insanların yemeğini biz en çok seviyoruz, değil mi? Yani buradan Kesinlikle. anladığımız üzere yemeğe bir enformasyon etki var ve bu etkinin bu bağlamda güçlü kalitesi bize o yemeğin çok daha haz verdiğine ilgili bir gerçeklik ortaya koyuyor. Hani buradan yola çıkarak konuyu kavramaya başlıyor olacağız yani. Bir bilgi paylaşıyoruz burada. Kur'an-ı Kerim okuyanlar bilirlerken duymuşlardır, duymuşsunuzdur, duymuşuzdur. Ne denir orada? Yiyiniz ve içiniz fakat israf etmeyiniz çünkü Allah israf edenleri sevmez. Bu o kadar derin ki yani biz yine tasavvufi olarak bakmayacağız konuya. Kişisel gelişim bağlamında bakacağız, kuantumsal gelişim bağlamında bakacağız. Burada yiyiniz ve
içiniz diye bir cümle var. Hani mesela birisi size dese ki bir yere doğru gidiniz ve dönünüz denildiğinde o gerekli olan noktaya varmadan dönebilir misiniz? Yani mesele nedir? Gidiniz ve dönünüz. Yani birinci adım gerçekleştikten sonra ikinci adımın gerçekleşmesi. Bu bağlamda tekrar bakalım. Yiyiniz ve içiniz. Hep duyarız değil mi? Şeyde vardır Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem örnekliğinde vardır. Sünnetinde, davranışlarında vardır. Ne der orada mesela? Suyu bile içerken dişlerinizin arasından böyle sızdırarak hani yavaşça içmek. Yemekleri tümüyle gevişleyerek yiyor olmak. Yani mesele onu katı bir şekilde göndermek, höpürtetmek mi denir ona? Öyle değil de hani daha böyle gevişleyip şeyi fark ediyoruz mesela birlikte yemeğe oturuyoruz arkadaşlarla veya dostlarla, aileyle. Ben çok geç kalkıyorum mesela. Oradan yola çıkarak bana şey diyorlar bazen ne kadar da çok yiyorsun. Ben de diyorum ki eşit miktarda herkese koyun her şeyi ve öyle izleyin. Mesela hani böyle yaptığımız zaman da e, sorun nereye dönüşüyor bu sefer? Hala bitiremedin mi? Tarafına dönüşüyor. Hani mutlaka hani insanlar sorar ya bir şey. Öncesinde ne kadar çok yiyorsun sorusu. Şimdi nereye geçiyor? Hala bitiremedin mi tarafına geçiyor. Hala keşke daha da bitiremesem. Hani daha da uzun sürse. Onu böyle hissederek, gevişleyerek, tamamen sıvı hale getirerek vücuduma almayı daha da başarabilsem ve bunu yaparken daha neler yapabilsem onları konuşacağız. Öncelikle neden içiyoruz dediğimizi burada anlayalım diye. Ya da içiyor olarak hareket etmeliyiz tarafını kavrayabilmekle ilgili. Sağlığımız için bu çok gerekli değil mi? Neslihan Hocam ne diyorsun bu konuda? Kesinlikle hocam, bedenimizin %60'ı ortalama suyla kaplı olduğuna göre içiyor Hı hı. olduğumuz her şey çok kıymetli ve değerli. Harika. Aslan Hocam eklemek istediğim bir şey var mı? Yok hocam. Harika, teşekkürler. Olursa mutlaka lütfen şey yapalım. Bir mıknatıs başlığı koymuşuz burada. Düşünceleri ile temiz ve saf niyetini sürekli hareket halinde tutmakla insanlar için her an daha başarılı olmaları adına gayret sarf etmekle vakit geçiren insan mıknatıs gibidir. Yani ne yapar bu insan? O saflığın içinde niyetini e, böyle niyetini sürekli zihninde döndürürse yani bu bir sıkışmış olarak değil de saflıkla temiz ve saf bir şekilde dediğimiz o daha rahat esnek bir yapıyla beraber ne yapıyor? O sıvısını destekliyor. Hani vücudumuzun yüksek oranı sıvı dedik ya bu sıvıyı bununla ilgili bir hale dönüştürüyor. Aynı şekilde birazdan konuşacağız. Vizyonumuzu mesela suyu elimize aldık. Burada suyu olduğu gibi içersek ne olduğunu birazdan konuşacağız. Ve ne yapacağımızı da konuşacağız. Bu suyu olduğu haliyle içiyor olduğumuzda ne oluyor? Bunu böyle elimize alıp sevgimizle nötrleyip ardından niyetimizi içine yükleyip de koyduğumuzda bu oluyor. İşte mıknatıs etkisi haline geliyoruz. Yani frekans değerimizi çok kuvvetli bir şekilde artırmış oluyoruz. Neden kuantum alanda su içmekten bahsediyoruz veya herhangi bir şey yiyip içmekten bahsediyoruz? Çünkü sisteme gönderdiğimiz sinyalin kalitesi biraz hatta bayağı biraz buradan geçiyor. O yüzden bu konuyu da işlemeden geçemezdik yani. Ne hissettiriyor Aslıhan bunu konuşuyor olmak şu an? Ee, Açıkçası çok güçlü bir enerji hissettim hocam. Yani ben biliyorsunuz kuantum alanına da çok yeni giren bir insanım ama Hı hı. enerjiyle ilgili çalışmalara çok öncesinden başlamıştım. Yani birçok okumalar yapıyordum. Bunu çok böyle derinden hissediyorum. Ve şu anda böyle her şey daha net hale gelmeye başlıyor. Ve evet vücudumuzun %70 kadarı sudan oluşuyor. Dünyamızın dörtte üçü sudan oluşuyor. Yani su aslında hayatımızın vazgeçilmezi. Hı Ve hı. onu ne kadar olumlu bir şekilde enerjiyle yüklersek bizim hayatımıza getirebileceği olumlu katkılarını da o kadar çok gördüğümüzü anladım buradan. Ve bu gerçekten Kesinlikle. insan için muhteşem bir fırsat, muhteşem bir atak. Çok teşekkür ediyorum. Neslihan Hocam okuyabilir misin rica etsek? Tabii ki
Peki neden önemli? Sağlıklı nefes alabilmemiz için, hayatımızı başarıyla devam ettirmemiz için, işlerimizi aktif ve enerjik bir şekilde yapabilmemiz için, uygun kilo için, mükemmel ruh ve beden sağlığı için bu konu çok önem arz etmektedir. Aslan hocamın yorumuyla ne kadar eşleşiyor fark ettiniz mi? Kesinlikle. Frekansımıza şükran diyelim mi? Diyoruz. Kesinlikle. Harikasın hocam, harikasınız. Teşekkür ederim. Buraya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklenecek çok Hocam şey siz var. Değil mi? Baktım. aynen birçok konu var. Siz devam edin isterseniz. Tamam. Yani burada nefes ne kadar önemli? Yani sağlıklı nefes alabilmek için değil mi? Baktığın zaman böyle vücudunu doldurduğunda nefesin zorlaşmaya başlıyor. Bir de nefesle ilgili ince bir ayrıntı var. Koçların Mekan'da hocalarımız var bununla ilgili yayınlar yapan. Herkesin izlemesini çok öneririm. Orada mesela odak noktada tuttukları bir şey var. Ben hani onlardan bunu öğrendiğim için söylüyorum. İzlerseniz hani uygularsanız herkese önerimdir. Ayrıca nefesle ilgili yayınlar var. Şey diyorlar. Mesela göğüsten diye nefes aldığında şey vermiş oluyorsun. Kötü bir haldeyim. Benim durumum çok kötü sinyali veriyorsun ve kötü şeyleri çekiyorsun o Panik zaman. gibi hocam. Hani panik bir şey oluyor. Ne dedin? Hasan panik mi dedin? Doğru mu? Panik gibi mi dedim? Siz Evet, akabinde onu evet. söylediniz. Panik oluyor. Ve onu hissettiği zaman frekans ne yapıyor sana? Panik olacağı şeyler çekmeye başlıyor. Bu çok tehlikeli oluyor bu sefer. O yüzden sağlıklı nefes alabilmemiz için burası çok değerli. Hani burayı bir birleştirmek önemli yani bu noktayı. Bu yazı bu arada 2010'dan yazılmış bir yazı. Onları artık yayına çeviriyoruz. Nasıl görünüyor böyle yapıyor olmak? Siz nasıl hissediyorsunuz? Yani eski yazıları YouTube yayına çeviriyor olmakla ilgili. Çok güzel hocam. Çünkü eski de olsa her zaman yeni de kalıyor. Değil Her mi? daim geçerli kurallar. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Devam ediyorum. Evet. Kim okumak ister? Aslan Hocam okumak ister misin? Tabii ki. Duygu yemeğe yansır. Bir atasözü vardır bilirsiniz. Gönülsüz pişen aş ya karın ağrıtır ya baş. Şimdi dikkatle inceleyelim. Sevgiyle hazırlanan yemek çok tatlı gelirken gönülsüz yani sevgi harici bir duyguyla hazırlanan yemek hemen ardından kişide ağırlık ve huzursuzluk hissi oluşturmaktadır. Harika. Nesen Hocam senden de bununla ilgili azıcık detay alabiliriz. Hocam şöyle ki benim de aklıma yansıyan şu oldu. Bir yemeği aynı yemeği birçok kişi yapıyor ve hepsinde lezzet farkı oluyor. Hani el farkı derler ya kesinlikle bununla alakalı olduğunu ben de düşünüyorum. Hı. Bizim yaptığımız her şey enerjimiz, yediğimiz, içtiğimiz her şeye yansıyor. Olduğu haliyle de bize geri dönüşü oluyor. Bu sebeple sevgiyle yapmak çok çok fark ediyor. Harikasın. Teşekkür ederim. Var mı Aslan Hocam ekleyeceğimiz bir şey? Yani sadece destekleyecek bir şey söyleyebilirim. Ben gerçekten bir yemeği böyle özenerek, işte sevgimi katarak, hatta bunu böyle bilerek, daha böyle sevgimi kattığımı düşünerek, işte yemeğin malzemelerine ek olarak evet ben buna sevgi de ekliyorum diye söyleyerek yaptığım yemeklerin lezzeti bir başka oluyor. Yani hani demiştim ya yemekte çok başarılı değilim ama cidden sevgimi kattığımı hissettiğim bütün yemeklerim normalden kat ve kat daha güzel oluyor hocam. Harikasın. Teşekkür ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Sevgi dolu insanların yanında huzurlu iken sevgiden kendisini yoksun bırakmış zavallı kardeşimin yanında huzursuz olunabilmektedir. O günlerde böyle not almışım. Ee, Ne kadar acı değil mi? Hani e, huzursuz düşünsenize hani insan şey ister mi? İnsanlar yanımıza geldiğinde huzursuz olsun ister miyiz? Bilinçli olarak bunu seçer miyiz yani? Asla. Seçmeyiz, değil mi? Asla seçmeyiz. O halde yani bunu hani yapan insanlar varsa ki bazen biz de yapıyorsak kendimize bir soralım. Yani bunu yapmamış olsaydık nasıl olurdu? Bunun yerine huzurlu olmayı bilinçli olarak seçmiş ve sevgiyle huzurumuzu kuvvetli hale getirmiş ve huzurlu bir sinyal vermeye, o frekansı vermeye başlamış olsaydık nasıl olurdu diye bir soralım kendimize yani. Ne diyorsunuz bu konuda? Aklınıza gelen bir şeyler varsa paylaşabilirsiniz. Devam edebiliriz. Devam edelim hocam. Harikasınız. Evet, kim okumak ister?
Dur ve sessizliğe izin ver. Eğer sizin yanınızda birilerinin sıkıldığını hissediyorsanız hemen lütfen şimdi ne işle meşgulseniz durun ve sessizliğin verdiği yüksek enerjiye dalın. Bunu yapabiliyor muyuz? Yap Zaman zaman yapıyoruz, zaman zaman yapamıyoruz. Harika. Yapalım bundan sonra. Bu çok değerli. Hayat Evet. kurtarır. Yani çok iki kelimeyle anlatabiliriz. Hayat kurtarır. Bunun tersi tepkiselliğe yol açar. Yapılması etki alanımızın kuvvetlenmesini sağlar. Bu ince nokta etki tepki arası çok değerli. Bunu iyi kullanalım. Eğer o hani konsantrasyon seviyesi dediğimiz alan var ya hep konuştuğumuz, o alanı aşarsa eğer zihin ve yani gerçekten bunu beceremezsek, başaramazsak o zaman tepkisel olmaya başlarız. Yani olur olmaz şeylere tepki vermeye başlarız. Bu da bizi şeye iter, huzursuzluğa iter. Huzursuzluğa itildiğinde de yani biraz önce nefesle ilgili söylediğimiz konu gibi sürekli onunla ilgili hani mesela bir iş ters gitti ama bütün işlerde ters mi gider ya falan denir ya hani mesela bir böyle bir şeye başlar domino gibi savattan kötü başlayınca eğer bir yerde kendimize izin verip duramayıp izin veremediğimiz takdirde o sessizliği kendimize sunamadığımız takdirde tık 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 her şey kötü gitmeye başlayacaktır ve şikayet enerjisi bizi daha kötüye doğru meylettirecektir. Hep bahsederiz ya kuvvetin formülü. Bir kütle olacak. Yani bir olay yaşanıyor. Bir ivmelenecek yani onu destekleyici bir şey daha olacak ve yukarı doğru gidecek, kuvvetlenecek. O zaman neyi düşünmemiz lazım? Yaşamımızda neyi kuvvetli hale getirmek istiyoruz? Mesela Harika. siz soralım. Yaşamımızda neyi kuvvetli hale getirmek isteriz Neslihan Hocam? Etkinliğimi geldi şu anda. Sessizlik, Etkinliğimi. etkinliği mi? Harika, etkinliği mi? Müthiş. Aslan, Ben denge diyorum hocam. denge. Denge ne kadar yüksekse Harika. hayatın verdikleri o kadar güzel oluyor. Müthiş. Bunun için kendimize ne yapıyoruz? İzin veriyoruz ve sessizlikle buluşuyoruz. Sessizlik eskiden de hep konuşmuşuzdur. Hala konuşmaya da devam ediyor olacağız. Bize ne getiriyor? Mesela odanın içini komple bir sürü şeyle doldurup hareket edemediğin bir halde odaya o sessizlikle sihirli bir şekilde odanın sadeleştiği ve hareket edebildiğin hale geldiğini düşün. Metaforik olarak böyle düşünürsek. Düşün 2 dakika sessiz kaldın ve artık kalktığında hareket edebilir haldesin. Bu durumda diğer türlüsünde mesela o da senin hareket edemeyeceğin kadar kasılmışsa bu zaman yani bu sefer ne oluyor? Tepkisel oluyorsun. Çekin, şunu da çekin, bunu da çekin. Ya ne bu sıkışıklık falan. Öbür türlü derin nefes alıp da aktif şekilde rahatlattığında rahatlıkla kalkıyorsun, gidiyorsun, geliyorsun, özgürsün yani. Şimdi bir tarafta esir olmak var. Bir tarafta ne var? Gerçekten sanat eseri gibi hayatını ortaya koyabilmek var. Bu çok değerli. Rezil mi olacaksın, vezir mi olacaksın yani? Aradaki sır bu. Bunu yapamazsan rezil, yapabilirsen vezir gibi olmuş oluyorsun. Tamamen kişinin kendi seçimi yani. Devam ediyorum o zaman. Evet, sevgini bilinçli olarak yay. Bilinçli olarak sevgi yayabiliyor muyuz? Geçenlerde bir tane çok değer verdiğim birisi nasılsın diye sordum. İşte sinirli, böyle sinirli, stresli, çok kötü falan. Şöyle yaptım, gülümsedim. Sinirli, stresli ve çok kötü doğru mu anlıyorum dedim. Gülümsemeye başladı. Sinirli, stresli ve çok kötü yani. Evet öyle mi dedim. Artık gülüyorduk yani ikimiz birlikte. Yani sevgini bilinçli olarak yaymak çok değerli. Yani eğer öylesine bırakırsan onunla birlikte düşebilirsin. Evet ya hayat çok kötü ya. Of ya ne yapacağız bilmiyorum ya. Bunlar böyle bir hale düşersin. Bu frekans ne yapar? Seni düşürür aşağıya aşağıya. Ee, Yani bakış açına göre çünkü yaşamı anlamlandırabilirsin ve nasıl anlamlandırırsan oradan yukarıya doğru ivme kazanmaya başlayacak. Neydi kuvvetin formülü? Herhangi bir olay döngüsü, örgüsü var. Buna yüklediğin anlamla beraber ivmelenmesi var. Bununla kazanmış olduğun bir kuvvet var. Bugün bayağı bunun üzerine de konuşmuş olduk. En sevdiklerinizden başlayarak
Şu an sevmediğinizi düşündüğünüz sevdiklerinize, bakın bu cümlede bir sır var. Sevmediğinizi düşündüğünüz sevdiklerinize doğru sevgi, yani onlara doğru sevgi gönderme çalışması yapın. Bu ne demek? Sevmediğini düşündüğün insanlarda içinden yansıyan bir şeyin karşılığını görüyor olmakla aslında kendini sevmiyor olduğunla ilgili bir gerçeklik meydana çıkıyor. Soruyorum bilinçli olarak, kendini sevmeyebilir misin? Hayır, değil mi? Kendini sevmek istersin yani. Kendini seçersin yani. Bunu kendini sevmeyi istersin, seçersin, kabul etmek istersin. O halde sevmediğini düşünüyor olduğun durumlarda o oralara yüklediğin anlamların yansıması olarak onlar varsa onlara da sevgi göndermen gerektiğiyle ilgili bir gereksinim ortaya çıkıyor. Burayı kavrayabildik mi Neslihan? Muhteşem hocam. Benim biliyorsunuz en özel, en önemli değerim sevgi ve sevgi dönüştürücüdür. Her şeyi her an dönüştürebilir, anda değiştirebilir. Kesinlikle muhteşem anlatıyorsunuz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu arada sevgiyi içtim. 2 yudum 3 yudum. Güzel oldu. Aslan var mı söyleyeceğim bir şey? Hocam söyledikleriniz çok değerli. Benim şu an için ekleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Evet, ne demişiz? Daha derine yay. Yaymak konusu bugün biraz ön planda, farkında mısınız? Artık frekans değerlerimizi, yani bu sinyalimizi nasıl yayıyor olduğumuz. Bu çalışmamızda gezegenleri, ayı ve güneşi katmayı hatırlayalım. Bunları hatırlarsak, bunları da işin içine katarsak ve en fazla da sessizliğin sonunda evrene ve Yüce Allah'a sonsuz sevgimizi sunalım. İçtenliğimle sevgi dolu oluşunuzdan dolayı size teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü hissedelim hep beraber. İçtenliğimizle sevgi dolu oluşumuzdan dolayı kendimize teşekkür ediyoruz. İçtenliğimizle sevgi dolu oluşumuzdan dolayı. Bakın içimize nasıl sevgi doluyor, değil mi böyle? Oh, ne kadar güzel, ne kadar tatlış, harikulade. Evet, hepimiz sıvıdan geldik. Her şeyde. Ortamlarda burası çok ince bir detay. Lütfen burayı çok iyi anlayalım. Ortamlarda gördüğümüz masa, sandalye, koltuk, kalem, bilgisayar, MacBook, iPhone, ne varsa Apple, Android, e, işte iOS, ne varsa şimdi programlar da mı sıvıdan geliyor? Yazıldığı şeyler sonuçta dokunabilen şeyler değil mi? Baktığın zaman bir an ne diyorum diye kendime baktım da evet haklısınız yani hani bir şekilde her ne varsa bunlara biz de dahiliz, hepimiz de dahiliz. Hepimiz nereden geliyoruz? Sıvıdan geliyoruz değil mi? Yani mesela düşün, masa, sandalye bunlar veya kitap, e, her ne varsa bunların hepsi bir şekilde ne yapılıyor? Bir sıvı hale getirip tekrar kalıp haline getiriliyor. Yani sıvı haline dönüşüp de katı haline dönüşmeyen bir şey örneği verebilir misiniz? Mesela altın, değil mi? Veya işte gümüş veya her ne varsa, hani uzmanlığımda birçok şey olmadığından dolayı her şeyi tam olarak izah edemeyebilirim. Bununla beraber şunun farkındayız ki e, bir şey olmadan, mesela marangozlar ne yapar? Rabıta dedikleri bir şey vardır onların. Belli bir kalıba getirirler, sonra o kalıptan başka kalıplar ortaya çıkmaya başlar. Yani hep bir kalıplaşma var. Hani bunu anlatmaya çalışıyorum ve kalıba girmeden önce hep bir sıvı hale dönüşü var. Mesela bardağın şeklini alabilmesi için ne oluyor? Sıvı hale dönüyor. Sonra bir kalıbın içinde o hale dönüşüyor. Hayatımız da böyle. Hayatımızda sürekli olarak yeniden yapılandırılan bir akış var ve bu akışın içinde sürekli yeniden yapıla gelen bir süreç var. Katı hale dönüşle ilgili sürekli bir destek var ve yani baktığımızda Allah Teala muhteşem bir yaratımla bu sistemin böyle olması ile ilgili bir şekil ortaya koymuş ve maddeler içinde, yani maddelerin yapılanması ile ilgili de bize bir güç vermiş. Bu güç nedir? Bizim zihinsel aktivitemizle, ruhsal gücümüzle ve kalbimizden gelen bu sinyallerle beraber her şeyin birleşip eylemlerimizle beraber de bütünleştiğinde
yaşamımızı dilediğimiz hale dönüştürebiliyor olduğumuzla ilgili gerçeklik. Bunu net görebiliyoruz değil mi şu an? Hocam Evet. mesela masa sandalye için hani nedir masa? Genelde bildiğimiz işte ağaçtan yapıldı. Hani Hı hı. burada sıvıyı nasıl düşünmeliyiz? Ağaç Hangi nereden geliyor? Tohumdan. Tohum tohum neyle sıvıyla sulandı, değil besleniyor? mi? Sıvıyla beslendi ve sıvıyla ortaya çıktı. Yani onun sıvıdan gelmediğiyle ilgili bir durum var mı? Aslında yok. Evet, Tabii. ben İşte son halini aslında düşününce muhtemelen evet. O yüzden derinleşiyoruz. Aslında ya bugün şeyimiz, konumuz. evet. Aslındayı birbirimiz arasında çok kullanmıyoruz. Bununla birlikte bu işlerle ilgili aslında ne? Bize şey getiriyor. Yani ona derinleşme getiriyor. Mesela bazı sohbetler görürsünüz. Bunu burada tabii konuşmak ne kadar şey bilmiyorum. Hani kendi aramızda şunu konuşuyor muyuz? Biz şey diyor muyuz mesela aslında bu kendi aramızda iletişimimizde söylemiyoruz. Bu genellikle konularla ilgili birbirine yarışan insanların çok fazla dile getirdiği zaten gibi aslında gibi şeyler birbirine karşı konuşulduğunda birazcık orada bir şey var. Arındırılması gereken bir süreç aslında meydana çıkabiliyor. Bak aslında kullandım şimdi. Çünkü orada kaçınılması gereken bir durum olduğu ile ilgili bilinç dışı şey yapıyor. Yani burada kaçınman gereken bir şey var ve burada onun üstüne çıkman gereken aşağılık kompleksi bir yapıya sürüklüyor. Beni de sürükler, hepimizi sürükleyebiliyor yani. O yüzden hani buradan arınıyor olmak çok değerli. Neslihan Hocam evet baktığın kadar var. Burada ince bir noktaya temas ettim. Bunu söylemek hiç kolay değil. Bununla birlikte konuşmalarımızda, görüşmelerimizde her zaman o denge diyoruz ya mesela Aslan çok güzeldi denge hakkında. Dengeye geldiğinde çok fazla aslında ve zaten kelimesi kullanmadığınızı fark edersiniz. Denge aştığında ve bir yarış ortaya çıktığında herkes benim söylediğim daha güçlü moduna girmeye başlar. Çok tehlikeli aman. Oraya girdiğiniz zaman hemen bir şekilde sıvışın yani o ortam size göre değil, bize göre değil. Yani orası tehlikeli. Neden? Çünkü şey dönüyor. İçindeki o gizli kibrin tatminiyle ilgili biricik benliğini eziyet altına sokan bir sisteme dönüyor. Yani bunu ben ayrıca bir yayın olarak konuşmak istiyordum ama burada geldi madem. Yani öyle tevafuk oldu. Konuşmuş olduk. Bu ince noktayı bütün dostlarımın içselleştirmesi ve tüm insanlarla biz ruhuna inip ya da çıkıp dengelenip burada akıyor olması ile ilgili bir mesaj iletmek istiyorum. Hiç kimse sizden üstün değil, siz hiç kimseden üstün değilsiniz. Biz hepimiz biriz. Ve bu Harika. bağlamda hiçbirimizin birbirimize kendimizi ayrıca ispat etme gereksinimimiz yok. Her ne yapabiliyorsan sevgiyle yap, ortaya koy. Her kim alıyorsa sevgiyle alsın, kullansın yani. Bu kadar net, basit, simple. Bu. Ne diyorsunuz hocam bu konuda? Biraz fazla konuşverdik gene. Hocam harika anlatıyorsunuz. Burada benim sıvıya dönüşme şekli gözümde şöyle imajine oluyor. Su akar biliyoruz ve hep akış halindedir. Bizim katı olarak, madde olarak gördüğümüz her şeyin de aslında sudan oluştuğunu ve akışkan halde olduğunu fark ediyor olmamız, bunu içselleştiriyor olmak şu anda bana çok iyi geldi. Teşekkür ederim. Harikasın. Böylece yani birbirimiz yani ne diyeyim aşağılık kompleksinden arındığımız zaman akabilmeye de izin vermiş oluruz. O bizim akışımıza hep engeldir. Yani hep önümüzde durur. Benim bununla savaşmam lazım. Hayır. Senin onunla savaşmanın tersi bir şey yapman lazım. Yani tatlış bir şekilde akman lazım yani. Anlayan anladı demek istediğimi. Onunla olmuyor. Güzellikle oluyor, tatlışlıkla oluyor. Bu da neyle oluyor? Kendine olan güvenini, özgüvenini almakla oluyor. Özgüvenle ilgili eksiğin varsa o zaman duracaksın, çalışacaksın. Mesela ben şu anda Nergis hocamız var bizim bilirsiniz. Onunla bir barterımız var.
İnşallah yayınlarda da onu görürüz ilerleyen zamanda. Onun eğitimlerini izliyorum şu anda. Ve orada diyor ki mesela eğitiminden de çok şey var. Görev veriyor mesela. O görevi ben alıyorum sayfalar boyu o görevi yerine getiriyorum şu anda. Hani baktığın zaman insan düşünüyor yani hani 40'ın üzerinde hani diyorum ya şimdi hani değişim de egomla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ondan dolayı toparlamaya çalışıyorum. Yani üstünlük göstermeye çalışacağım yine mesajı var. Maalesef hepimiz yapıyoruz bazı şeyleri. Neden yapıyoruz? Çünkü incitmeden kimseyi tatlış bir şekilde bunu söyleyebilmiş olsaydım nasıl söylerdim diye bilinç dışında böyle bir bası meydana geliyor. Bu basıları kaldıralım istiyorum işte elimden geldiğince. Ha, ben de bunun içindeyim. Hepimiz bunun içindeyiz. Hepimiz birlikte bu akışı dengeleyeceğiz inşallah. Burada mesela sayfalar boyu yazıyorum, çiziyorum, yazıyorum, çiziyorum, yazıyorum, çiziyorum. Sonra diyor ki bu sayfalar boyu yazıp çizdiğin şeyi daha sade halde temel maddelere indir. Sonra onu da indiriyorum. Konuyu söylemiyorum saygıyla çünkü eğitim konusudur. Eğitim konularını direkt burada paylaşmıyorum. Bu mesela neyi gösteriyor? Benim özgüvenimi tesis edebilmemle ilgili çalışıyor olduğumun bir göstergesi olarak meydanda. Hepimizin var dersleri, hepimiz derslerden geçiyoruz. Neslihan Hocam'dan eğitim alıyorum mesela şu anda. Barkodla ilgili bir eğitime başladık ve bununla ilgili ödevim var. Bir haftada doğru düzgün yapamadığım için mesela haftaya devam edeceğiz. %100 hepimiz başarılı değiliz yani her yaptığımız şeyde. Sadece bilincinde olmamız gereken şey burada akışta elimizden geldiğince olabildiğince yolda olmak. Yani o yolda devam ediyor olduğun hissiyatında olduğun müddetçe ve bunu yapıyor olduğun müddetçe, eylem içerisinde olduğun müddetçe mevcut durumunu, istediğin durumu ve aradaki açığı görüp bunu gidermekle ilgili süreçte olduğun müddetçe her şey çok güzel ve çok tatlı. Harika. Devam ediyorum. Evet. Kim okumak ister? Neslihan Hocam. Kişisel gelişimin sırrı. Tüm kişisel gelişim çalışmalarının sırrı burada yatar. Düşünce ve hislerimizle biz bu maddeler üzerinde her an tesir ediyoruz. Su, duyduğunu unutmayan mükemmel üslü kaydedicidir. Şimdi hatırlayalım. Mesela ahiretle ilgili bazı şeyler söylenebiliyorsunuz. Duymuşsunuzdur. Eller konuşacak, ayaklar konuşacak, oturduğunuz yerler konuşacak, her şeyi konuşacak. Siz susacaksınız. Ya bu dünyada da tam olarak kuantum alandaki işleyişi bunun şeyi olarak düşünün. Siz düşünüyorsunuz, hissediyorsunuz ve bir mesaj iletiyorsunuz. O mesaj her yere kaydoluyor. Her yere kaydoluyor. Hayalinde kurduğun her yere kaydoluyor. Böyle düşün. Hayalinde neyi nasıl kurguluyorsan almak istediğin arabada kaydoluyor. İşte yapmak istediğin işlerde kaydoluyor. Bir de şey var mesela hani gün içerisinde yapıyor olduğumuz şeylerle ilgili seçimimizin yüzdesel oranı çok düşük. Bilinçli yaptığımız hani şu anda yapmakla ilgili yaptığımız yani ben bunu düşünüyorum böyle yapacağım dediğimiz şey oranı çok düşük. Yüksek oranda ne yapıyor? Bilinç dışının daha önceden karar vermiş olduğu durumlarla ilgili sonuçları yaşıyorsun. O zaman bizim tesir edeceğimiz yer neresi? Bilinç dışımızın o iteklediği alanın derin bir şekilde o yüzden 52 seanslık akışımız var mesela. Hiç düşündünüz mü? Neden İbrahim Hoca 52 seanslık akış yapıyor? İşte o bilinç dışının seni iteklediği alanın dönüşmesiyle ilgili bana diyorlar ki mesela hocam 3-4 seans yapalım. Gerçi Aslan sen de başta öyle bir şey demiştin sanki. Şu anda yine birisi daha dedi de birkaç seans yapalım hocam. İşte olursa devam ederiz. Olmazsa ona göre bakarız. Yani ben bunu saygıyla karşılayabiliyorum. Bununla birlikte 13-14. seanstan itibaren o yapıyı oluşturmaya başlayacaksak o zaman 3-4 seans alarak ne yapmış olacağız? Yani bu itekleyen tarafı dönüştüremedikten sonra seansların tam olarak nasıl bir anlamı ortaya çıkacak? Mesela küçük küçük minik eğitimler, seminerler, webinarlar yapıyoruz. Ne kadar tesir oluyor? İşte o bilinç dışından itekleme ile ilgili süreci daha önceden kişinin hazır bulunuşluğu ve devamlılığında bununla ilgili çalışmaları olmayacaksa o bilinç dışından iteklemeyi sağlayamayacaksak kişinin yaşam alanındaki kendine sunuşu yeterince kaliteli olamayacak demektir. Çünkü bilinçli olarak işte bunu yapacağım, bunu edeceğim ne iş olmuyor.
bilinç dışından onu itekleyecek sistemi kurgulamak gerekiyor. O da ne oluyor? Bizim seanslarımızda ard arda gelen ödevlerle kenetleniyor, bir daha kenetleniyor, bir daha kenetleniyor, bir daha kenetleniyor. Neydi beyinde oluşan sistem? Önce elektriksel bir bağlantı oluyor. Herhangi bir şey duyduğumuzda hani o bilinçsiz yetersizlikten bilinçsiz yeterlilik kısmına duydum. Bir şey duydum, bir şey varmış diye duydum. Elektriksel bir bağ oluyor. Onunla ilgili bir şeyler yapmaya başladım. Elektrokimyasal bağlantı oluyor. Ne oluyor burada? Bilinçli farkındalığa doğru geçiş. İşte kontrollü yaptım ettim. Sonra kimyasal bir bağ dönüyor bu. Kopamayacak şekilde. Bu da deneyimsel sürecimizin artık bilinçli olarak onu yapabiliyor olduğumuzun yani bilinç dışı yeterliliğin boyutu olmuş oluyor. Bu boyuta kadar nereden geldik? Şimdi çok aktık bir yerden bir yere gittik. Bu boyuta gerçekten ne yaptık? Biz şimdi neyi konuşuyorduk? Konuya nereden geldik? Hadi bakalım. Hocam düşünce ve hislerimizle maddeler üzerinde her an test ediyoruzdan geldi. Tamam. Tesirimizin bu kadar kuvvetli olduğu alana gidebilmemiz açısından bilinç dışının iteklediği süreci tesis etmek zorundayız. Yoksa ben sizde sadece elektriksel bağlantı yapıp bırakmış olsam ya da tam ucunu bağlayacakken bırakmış olsam şeyi düşünün. Yani şu anda bu elimi elinizle ayırdığınızı düşünün. Şuradayken ayırmak isteseniz zaten ayrı değil mi? Şurada mesela bu 10-12 seans yaptığımız sürecin burası olduğunu düşün. Burada hala dışarıdan bir darbeyle bu koparılabilir. Ama bir 52 seanslık akıştan sonra siz kendinizi gerçekleştirmiş bireyler olarak kopmaz bir sisteme sahip olursunuz. Bu da hayatın içinde özgüvenle güçlü bir şekilde durabileceğiniz anlamı taşır. İşte benim yapmak istediğim şey bu. Yaptığım şey de bu. Tam olarak bu yani. Siz şu anda bu sürecin içinde olarak o zaman küçük bir geri bildirim alıp devam edelim. Neslihan Hocam bu süreçle ilgili ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Hocam muhteşem. Buna ilave olarak ben de çalışmalar yapıyorum biliyorsunuz ve bize de danışanlar geldiğinde bir konuyla ilgili sorunun anında çözümünü yani bir hap gibi bir cevap olarak hayatının dönüşmesini bekliyorlar. Bu yanılgıyı çok güzel izah ettiniz. Gerçekten öyle bir şey yok. Kendimizi var etmek istiyorsak, yeniden doğmak istiyorsak bu bir süreçtir. Çünkü bu kadar zamana kadar belli bir yaşanmışlık varken bunun üzerine bir anda, bir günde, bir seansta, iki seansta bir şey dönüşme, hızlı bir dönüşüm diye bir şey olmadığını insanların anlıyor olmasını ben de çok arzu ediyorum. Ve Harikasın. biz sizinle bu süreç içerisindeyiz şu anda. 28. seansımızı bitirdik. Şükürler olsun ki Evet. muhteşem dönüşümler yaşıyoruz hayatımızda. Ben katkısının aynen anlattığınız gibi olduğunu yaşıyorum, hissediyorum ve çok mutluyum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Aslan Hocam sen ne diyorsun bu konuda? Biricik benliğin ne diyor? Öncelikle biraz şey yapacağım ben yani hani ilk etapta insan bazı şeyleri algılayamayabiliyor. E, Dolayısıyla da hani ben o ilk 4 seansı görmeseydim gerçekten hani bu eğitimin, bu seansların ne kadar etkili olduğunu deneyimleyemeyecektim. Hı hı. Ya bence insan algısı böyle biraz farklı işliyor. Bir şeylerin içine girmeden, deneyimlemeden sadece anlatılanlarla onu böyle tam olarak özümseyemiyor, Kesinlikle. içselleştiremiyor. İşte bu bağlantı dediğimiz kısım yani. Aynen. O minvalde hani büyük ihtimalle bunu söyleyen arkadaşlarım da eğer benim gibi düşünüyorlarsa bu sebeple söylemişlerdir. Önce bir göreyim ne Hı olduğunu hı. anlamaya çalışayım. Hani benim için doğru bir yol mu ya da işte benim şimdiye kadarki tecrübelerimle uyumlu bir yol mu? Hani bunu görmek manasında ben aslında sizinle böyle Harika. bir işte bulunmuştum. Teşekkür ederim. Peki devam ediyor olmanı sağlayan his neydi? Onu da söylersen devam edelim. Tabii ki şimdi sizin seanslarınız çok farklı uyanışlara sebebiyet veriyor. Yani bakarsanız böyle basit şeyleri soruyorsunuz bize ya da basit şeyleri sunuyorsunuz ama o basit şeyler o kadar derinlikli ki hani sadece soruyu okuduğunuzda basit görünen ama sonrasında düşündüğünüzde ve derinleştiğinizde hayatınıza etki eden şeyler haline geliyor. Artı ben şeyi de çok bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bilinç altındaki blokajları kaldırıyorsunuz. O soruların cevapları, derinleşme, o bilinç altında kurduğum blokları, kendi kendimize kurduğumuz sınırları yıkmamızı ve onun ötesine geçmemizi sağlıyor. Devam etmemi sağlayan motivasyon buydu. Bunu görmemdi. Harikasın.
tam olarak amaçladığımız şeyin sağlandığını görüyor olmak. Yani bilinçli olarak yapıyor olduğumuz seansların içinde bilinç dışı düzeyde kaliteli dönüşümler sağlayarak kendinizi sunmanız. Benim buradaki hedefim, gayem, vizyonum, misyonum, her şeyim yani burası ve tutmuş olduğunu görmüş olmanın böyle bir hissiyatı var, çok tatlış. Çok teşekkür ediyorum. Yani iyi ki varsınız. Biz size teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Desteklenen DNA. Bu aralar çok DNA konuşuyoruz. Konuyla ilgili derinleşmek çok değerli çünkü frekansımızın yayıldığı, donandığı, işte yapılandığı, sinyalin gönderildiği, oradan kopya alındığı, kopya alınmadan önce içine yükleme yapıldığı çok değerli bir alan. O yüzden hep üstünde duruyoruz. Aslan Hocam, okumak ister misiniz? Tabii ki. Desteklenen DNA. İçtiklerimiz yani boğazımızdan aşağı inen her şey, arada yutkunmalarımızın da nedenini burada kavradığınızı düşünüyorum. Her şey oraya inerken DNA kayıtlarımızı desteklemeye veya yeni kayıtlar oluşturmaya gidiyorlar. Evet, bunu ilerleyen yazılarda gelecek. Glial diye bir şey var. Böyle yumuşak bir yapı. Nöronları şöyle yapıyor. Bir şey mesela yeni oluşacaksa yeni nöronun oluştuğu o şey gibi düşünün. %90 bununla ilgili yazılar ve yayınlar gelecek. Daha da derinleşeceğim. Dünyamız gibi düşünün. Yani beynimizdeki nöron aktivitesini karasal alan, dünyamızdaki o boşluğu da glial dediğimiz o yapışkan madde olarak düşünün. Orası bizim bütün gönderdiğimiz verilerle yeni bir nöron oluşturuyor orada ya da mevcuttakileri destekliyor. İşte gelişen ve gelişmeyen zihin arasındaki fark da burada biraz ortaya çıkıyor. Dünyaya bakış açımızda burada yeni ne var dediğimizde anti-aging dediğimiz bir şey kendimize sunmuş oluyoruz. Yani gençleşme ile ilgili, çünkü nöron ağı oluşmaya devam ediyor. Ama ne yapıyoruz? Mesela burada benzer ne var? Ben bunu biliyorum ama nasıl biliyorum? Yani buradaki şey kesin böyledir de nasıl böyledir? Hani mesela yaşlı dediğimiz kesim, yaşlı bu 25 yaşında da olabilir. Yani yaşlı dediğimiz kesim kendini, nasıl diyeyim, atalete düşmüş olan taraftan da bahsediyorum aslında. Şunu soruyor sürekli. Burada biliyor olduğum ne var? Buradaki konuyu kendi yargılarımla gözlemlemiş olduğumda nasıl gözlemlerim? Burada kesin böyle bir şey vardır gibi sorularla hareket ediyor. Bir de genç dediğimiz kesim şöyle bakıyor. Bu işi yapabilmem için neler mümkün? Bunu yapabilmiş olsaydım nasıl yapardım? Burada farklı görebilmiş olsam neyi görebilirim? Burada beni geliştirecek olan alan nedir gibi. İşte bunları sordukça ve bunları sorarken yutkunuyoruz ya. Her yutkunduğumuz şey bu verileri alıp oraya taşıyor. Burası ince bir nokta. Yutkunurken veri gönderiyoruz. Yani o gönderdiğimiz veri de orada kayıtlarımızı güncelliyor. Sürekli bir update oluyorsunuz ya, düşünebiliyor musunuz? Sürekli bir güncelleme var. Sürekli bir güncelleme var ve bu güncelleme işini ya desteklemek için ya yeni kayıt oluşturmak için. Desteklemeyi sadece önyargılı yaklaşımlar gibi düşünmeyin. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir konuda ders çalıştınız, temel attınız. Seans akışları da öyle baktığın zaman sürekli birbirini destekleyerek gidiyor. Desteklemek illaki o bilgiyi teyit etmek değil, o bilgiyi güçlendirmek için de olabilir. Yani bu şekilde baktığımız zaman sürekli onunla ilgili bu bir önyargıyı büyütmek de olabilir bu arada. Bu güçlü bir güzelliği büyütmek de olabilir. Mesela yenilikleri açmak konusunda kendimizi geliştirip de büyüttüğümüzü düşünün ve bununla ilgili sürekli veri gönderdiğimizi düşünün. Düşünsenize, sürekli gençleşiyorsun. Sürekli gençleşiyorsun yani. Kim istemez ki? İşte bizim 52 seanslık akışımız bir yerde sürekli gençleşme içeriyor bu bağlamda baktığımızda. O aklımda yoktu ama burada gelmişken böyle paylaştık. Burası çok değerli. Bunu hayatımızın her alanında içtiğimiz, yediğimiz her şeyde ve yutkunmalarımızda artık aklımızın kenarında tutacağız ve ne yapacağız? Bilinçli farkındalıkla yaşayacağız. Dünya üzerine bilinçli farkındalıkla yaşayan çok az insandan birisi olmaya hazırız, değil mi? Kesinlikle. Ki buradaki insanlar biraz onların içinde görünüyorlar. Bu kayıt da nedir? Bu ne demek şimdi? Yani yediklerimizde ne kaydı olur ki gibi düşünen arkadaşlarımız varsa şu ana kadar biraz yanıtlanmış olabilir.
Kökünden itibaren o noktaya kadar gelişinde kimlerin yanından geçtiyse tümünün kaydı olur. Peki bu nedir şimdi diyoruz. Yeni bir sayfa açılıyor burada, farkında mıyız? Yeni bir şey açıyoruz. Yani ne içiyoruz? Süpermarkette bir su satılmak üzere beklerken yanından geçen insanların ruhsal yapılarını ve konuşmalarındaki negatif ve pozitif tüm etkileri kayıt ediyor. Biz suyu satın alıp içtiğimizde tüm o kayıtları içiyoruz. Tabii ki nötrlememişsek ve içine yeni güzel verileri yüklememişsek. Şu an korktum hocam. Hiçbir şekilde Korkulacak, düşünmemiştim şimdiye korkulacak kadar. kadar var ya da mutlu olacak kadar var. Çünkü şu an bunun farkındayız. Bu herhangi bir kayıtla gelen su. Bunu sağ eline aldın. İçine sevgini akıtıyorsun. Mesela var mı yanınızda su hiç? Evet hocam. Şimdi bu sudan bir yudum alın hocam. Sonra böyle bilinçli olarak içine sevginizi akıtın. Hasan hocam, siz de yapabilirsiniz eğer kolaydaysa, ya da daha sonra yaparsınız. Videoyu izlerken de yapabilirsiniz tekrar. İçine sevginizi akıtın. Bilinçli olarak akıtın. Arkadaşlar kaydı durdurup eğer izliyorlarsa gidip bir tane su alıp gelip yapabilirler. Bilinçli olarak sevgiyi içinize akıtın. Yani bunun içine akıtın, akıtın. Böyle kalbinizden sevgiyi geçirin ve böyle aksın buraya. Aksın, 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 aksın. Ve kendiniz hazır hissettiğinizde bir yudum daha alın. Esrarengiz bir şekilde şekerlenmiş gibi hissedeceksiniz. Tatlanmış gibi hissedeceksiniz. Evet Neslihan hocam, ne diyorsun? Kesinlikle hocam. Muhteşem. Şimdi o suyu tekrar alın ve içine niyetinizi yükleyin. İşte görsel olarak kendinizi şimdiki zamanda, anda, yani anda yaşıyoruz biliyorsunuz, tek bir anda. Bu anda içine işte ne var mesela vizyonunda? Almak istediğin araba hangi renkte? İşte direksiyonu nasıl? Gazı nasıl vesairesi, bindin. Onu sürüyorsun, hayal ediyorsun ve bunu suyun içinde görüyorsun. Bakıyorsun, suyun içinde bunu görüyorsun. Harika. Oturmak istediğin ev içinde görüyorsun. Her şey istediğin gibi ise daha fazla huzur görebilirsin. Harika. Huzurlu bir şekilde ailecek yaşadığını, her şeyi içinde gör. Daha böyle hayatında sana tatmin verecek neler varsa onları da gör. Ve şimdi hazır olduğunda iç. Daha da tatlış bir halde ve artık DNA yapına vizyonunu gönderdin. Sadece bu uygulamayla bile insanoğlu yaşamını ne kadar güzelleştirebilir, değil mi? Kesinlikle Kesinlikle. öyle hocam. Burada ben şeyi de fark ediyorum hocam siz anlattıkça. Hani hep diyoruz ya aslında düşüncelerimiz ve bakış açımız hayatımızı şekillendirir diye. Burada bunun özünü görmüş oldum. Yani hani şimdiye kadar evet bu fikri her zaman kabul etmişimdir, her zaman deneyimlemişimdir ama hani temel noktasının ne olduğunu hiç şey yapamamıştım şimdiye kadar, algılayamamıştım. Şu an o çok net bir şekilde oturmuş oldu. Harikasın. Teşekkür ediyorum. Bu arada seans alanını bize açıp bu yayında bizimle birlikte olduğun için ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Burada olduğun için mutlu musun şu an? Kesinlikle. Çok farklı bir deneyim yaşıyorum. Çok güzel, harikasın. Bir düşünelim. Televizyon izlerken yediğimiz, içtiğimiz yemeklerin, içeceklerin tadını hissedebildiğimizi hatırlayabiliyor muyuz? Hepimiz Genel. Hayır. genel olarak hayır, değil mi? Peki o esnada ne oluyor? Ne kodluyoruz? Evet, maalesef birçok insan yediğinin içtiğinin tadına odaklanarak hedefleri üzerine yoğunlaşmak yerine olumsuz birçok haber ve programlara veya gerçekleşeceğine inancı olmayan kavramlar üzerinde odaklanıp DNA kayıtlarını bu şekilde yapmaktadır. Hep ne diyoruz? Eğer ütopikse, yani gerçekleşeceğine dair smart bir hedef değilse, yani onu gerçeğe uyarlanabilir halde tutamıyorsak, o zaman DNA kaydı bununla ilgili ne yapacağını şaşırıp yapamaz halde geri düşüyor. Yani bu yapamaz halde geri düşüyor anlamak çok değerli. Bunları sonra konuşacağız. Şimdi detaylandırmıyorum. Sonra konuşacağız. Evet. 30 Haziran 2010'da böyle yazmışım. Bozmadım. Bakalım ne demiş İbrahim demişim buraya. Kim okumak ister?
Şöyle güçlü istiyorum ama güçlü okumanızı istiyorum. Okuyayım mı? Lütfen. Bu gidişata dur deme vaktidir. Neymiş efendim? Birçok insanın hedefi belirli değilmiş. Peki neden? Senin hedefin belirli mi? Belirli değilse neden bekliyorsun? Kendinden mi korkuyorsun? Vizyon oluşturmasını bilmiyor musun? Hangi sözün evrende hangi etkiyi oluşturuyor farkında mısın? Zaman hızla akıyor. Farkında mısın? Uyanmak iyidir. Eğer uyandığın sabah hazırsan ve sen hazırsan, değil mi? Hazırsın. Hazır olduğun, sen hazırsın, değil mi? Hazır olduğun sabaha çok daha güzel bir şekilde adım atmak ve ardından koşarak tüm hedeflerini yakalamak güzel bir şeydir, değil mi? Harikasın. Destan Hocam bir de sen okuyabilir misin? Böyle bilinç dışımıza iyice işlesin şu sorular. Buyurun. Tabii ki bu gidişata dur deme vaktidir. Neymiş efendim? Birçok insanın hedefi belirli değilmiş. Peki neden? Senin hedefin belirli mi? Belirli değilse neden bekliyorsun? Kendinden mi korkuyorsun? Vizyon oluşturmasını bilmiyor musun? Hangi sözün evrende hangi etkiyi oluşturuyor farkında mısın? Zaman hızla akıyor farkında mısın? Uyanmak iyidir. Eğer uyandığın sabaha hazırsan ve sen hazırsın değil mi? Hazır olduğun sabaha çok daha güzel bir şekilde adım atmak ve ardından koşarak tüm hedeflerini yakalamak güzel bir şey değil mi? Yanıtlarınızı alalım. Aslan Hocam önce senden alalım. Önce sen okudun. Hocam kesinlikle öyle. Yani bu zamana kadar hep hazır olduğum şeylerde çok daha verimli, çok daha güzel şeylerle karşılaştım. Hazır olmak için de insanın gerçekten bir şeylere odaklanması, o odak üzerinde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah hazır olduğumuz, hazır olarak uyandığımız sabahlarımız çok olsun. Harikasın. Teşekkür ediyorum. Neslihan. Hocam ben de her zaman dualarımda vardır. Rabbim hazır olduğumla beni buluştur diye. Ve bunu vizyonumu canlandırdıktan sonra yaparım. Çok güzel, çok etkili. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Nihai olarak önümüzdeki günler, aylar ve yıllar içinde yaşanacak tüm ne varsa her anında enerji seviyelerimizi yüksek tutmamız ümidiyle bu yazı kardeşiniz İbrahim Sümer'in Beyin Okyanusu'ndan sizin zihninizdeki soruların tümüne yanıt için açılmış kanal aracılığıyla sizin beyin okyanusunuza sevk edilmiştir. Okuduklarınızı uyguladığınız için teşekkür ederim. Bu yazıyı da hiç bozmadan o günden bugüne aldım, buraya yerleştirdim. Bunları biliyorsunuz pazartesi günleri yayınlıyoruz diye konuşmuştuk WhatsApp'ta. Artık ne yapıyoruz? Bu yazıları YouTube videosu haline çeviriyoruz. Bu konuda çok değerli dostlarımdan çok motivasyon aldım. Çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde oldu. Sizlerin sayesinde oldu. Pazartesi yazıları paylaşacağımız sözünü vermiştik daha önce. Artık kendimizi güncelledik ve pazartesi yazılarını paylaşmak yerine YouTube videosu yapıyoruz. Bu da onların bir tanesi. Hatta ilklerinden bir tanesi. Arada bir tane yaptık mı bilmiyorum ama bu ilk gibi bir şey oldu yani. Harika oldu. Geleceğimizi nasıl tasarlarız da bununla ilgiliydi ama o evrensel zekanın uygulaması olarak geldi. Bu bağımsız ilk olmuş oldu yani. Sürekli ilk deneyimliyoruz, farkında mısınız? Yani bu ilkler ne kadar tatlı, ne kadar güzel. Sürekli hayatımızda ilk olduğu güzellikleri böyle level level atlatarak ilerleyebildiğimiz bir süreç ne kadar güzel görünüyor, değil mi? Kesinlikle muhteşem. Kesinlikle. Evet, soru Sizinle şu. birlikte olabildiğimiz için de şükürler olsun. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum kesinlikle her gün. Şöyle bir soru var. Bilinçli olarak hangi enformasyonu kodlamayı seçeriz? Yani şu ana kadar anladık ki bedenimize, hayatımıza, zihnimize sürekli bir yükleme var. Bunu anladık artık. Bir enformasyon, işte bu enformasyonun tanımını yapıyorum yani. Herkes bir şeyler yüklemiş. Biraz önce Aslan çok güzel söyledi. Korkutucu bir şey yani. Değil mi Aslan baktığın zaman? Aynen öyle. Bilinç yoksa kesinlikle çok korkutucu hocam. Dolayısıyla ne oluyor? Sistemde bilinçli olarak düşünen insanların yükledikleri anlamların sana itilmiş haliyle bilinç dışına itilerek bir hayat yaşıyorsun. Yani senin ruhunu, zihnini, bedenini kullanıyorlar ama sen yoksun. Yani nasıl görünüyor? Çok kötü değil mi? Korkutucu. Çok korkutucu ve dünyanın %90'ı, belki %70'i, 80'i, 90'ı maalesef bunun içinde yani.
Buradan çıkıp bilinçli farkındalığa ulaşabilmek adına ne yapmamız lazım? Bu soruyu bir yanıtlamamız gerekiyor. Duralım ve yanıtlayalım arkadaşlar. Duralım ve yanıtlayalım. Bilinçli olarak hangi enformasyonu kodlamayı seçeriz? Yani böyle bir şansın var ya. Düşünebiliyor musun? Böyle bir şansın var. Var sevgili dostum. Hani izleyen tüm dostlarıma söylüyorum. Bunu kullanabilmek ne hissettiriyor Neslihan Hocam? Muhteşem hocam, her güne bu şekilde uyanıyorum hamdolsun. Birkaç Harikasın. yıldır bunun içinde olduğum için her gün genellikle kendi grubumda da paylaşımlarımı bu yönde yapmaya Ve gayret harikulade ediyorum. paylaşıyorsun. Teşekkür ediyoruz O gerçekten. niyetleri herkesin alıp kabul ederek kendi yaşamlarını çoğaltmasına niyet ediyorum. İnşallah hep birlikte biz olarak bu şekilde dünyaya yayılabilir ve büyüyebiliriz diye düşünüyorum, inanıyorum ve seçiyorum. Amin. Amin diyorum hocam. Amin. Aslan hocam var mı bununla ilgili hissiyatınızı paylaşmak istediğiniz? Hani ben dediğim gibi daha önce de hep bu konular üzerine gidiyordum. Mesela hep söylediğim bir şey vardır, söz büyüdür diye ya da söz Hı hı. sihirdir. Hı hı. E, Ama şu an bu yayınla birlikte bunu daha bir içselleştirdim. Ne kadar doğru yolda olduğumu daha bir anladım. Ve Harikasın. hani az önce dediniz ya %90 aslında bunun farkında değil. Benim amacım hep böyle insanlara katkı sunmaktı ama bir yandan da şeyi düşünüyordum. Ya bir sürü insan var bu şekilde. Hani birçok insan zaten bunu yapmaya çalışıyor. Sen ne kadarını yapabilirsin ki? Şu an o fikrimden tamamen çıkıyorum ve gerçekten bizim gibi insanlara daha bilinçli olmayı öğreten, bunun için teşvik eden insanlara gerçekten çok ihtiyacımız var. Bunu gördüm. Biz ruhuyla büyüyoruz inşallah diyorum hocam. Harikasın. Tam cümlemizi kullandın. Biz ruhuyla biliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi alanımızı her türlü engelleyici enformasyondan temizleyelim mi? Dilim sürçtü, kusura bakmayın. Siz okur musunuz soruyu? Şimdi alanımızı her türlü engelleyici enformasyondan temizleyelim mi? Evet Neslihan Hocam, burada senden küçük bir şey alabiliriz. Temizlemek için neler yapılabilir? Ufak tefek konuşuyoruz. Ben yine Muhteşem. sonra da çok konuşurum. Sen ufak bize tüyolar verebilir misin? Rica etsem. Hocam, ben bugün bu konu nasıl bir tevafuktur, size onu göstermek için isterseniz bugün paylaştığım yazıyı burada da paylaşayım kendi WhatsApp grubumda. Okudunuz mu Süper bilmiyorum. olur. Harika olur. Lütfen. Buyurun. Evet, bunu günün hediyesi olarak kendi WhatsApp grubumda paylaşmıştım. Enerjinizin takılı kaldığı tüm kişi, olay ve durumlardan geri çekelim ve tüm enerjimizi kendimize geri yükleyelim. Hı hı. Çalışmayı yapmadan sakin ortamda derin nefes alarak aklınıza gelen olumsuz kişi ya da durumlar varsa tüm bedeninizden bir bulut gibi enerjinin aktığını imgeleyerek çalışmanın gücünü arttırabilirsiniz. Sakin ve yavaş bir şekilde içselleştirerek okumamızı yapalım demişim. Evet, ben de şu anda bunu okuyorum. Bugüne kadar hayatıma girmiş, çıkmış, adını bile hatırlayıp hatırlamadığım, enerjimin takılı kaldığı ne kadar kişi, olay ve durum varsa hepsinden tüm enerjimi sevgiyle geri çekiyorum. Bende takılı olan, fark edemediğim, bilinçaltımda takılı olan ne kadar enerji varsa sevgiyle sahiplerine iade ediyorum. Benim enerjim bana ait, sizin enerjiniz size ait. Ben kendi enerjimle yaşamımı sürdürmeyi seçiyorum demişim. Herkese Harikasın. de katkı olsun buradan da. Tebrik ediyorum. Çok güzel değil mi Aslan Teşekkür Hocam? ederim. Kesinlikle kaydı izlerken bunu ayrıca not alacağım ve hayatıma entegre edeceğim. Süper. Sağ Harika. olsun Hepimiz hocam. öyle yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Harikasın. Rica Şimdi bunları siz bakın, artık bir aranızda konuşun. Şöyle hepimiz bir dinleyelim. Anladıklarımızı kontrol edelim. Ne içiyormuşuz? DNA yapımızda ne oluyormuş? Bu bağlamda ne yapacakmışız? Hocam burada ben bu yayından sonra bütün yediğim, içtiğim, hatta aldığım nefeste ve özellikle yutkunurken hep bu konuştuklarımızı düşüneceğim. Nasıl daha iyi hale getirebilirim? Nasıl daha güzel hale getirebilirim? Bunları kodlayarak ilerlemeye çalışacağım. Harikasın. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Neslihan Hocam. Evet, ne içiyormuşuz? Burayı, evet, baştan bir daha okuyuverin diyecektim ben de dinleyenler için. Aynen. Anladıklarımızı kontrol edelim. Ne içiyormuşuz? DNA yapımızda ne oluyormuş? Bu bağlamda ne yapacakmışız? Umarım her birimiz içselleştiririz bu konuları. Sevgiyle ne içtiğimiz konusunda daha evvel de bu konularda bilgi
sahibi olmama rağmen bugün bu deneyim bana muhteşem hissettirdi. Şunu fark ettim. Ben aslında evime alıp yiyip içtiğim dışında da dışarıda yiyip içtiklerimi gözlemlememiştim bu derinlikte. Bu katkı bana çok iyi geldi. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra ne yapacakmışız? Yediğimiz, içtiğimiz bize geri döneceğinin farkındalığıyla yiyip içtiğimiz her şeyi sevgimizi yükleyecekmiş. Harikasın hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey varsa son birer cümle alalım sizden. Aslan hocam senden bir cümle alalım ve yavaş yavaş yayını kapatacağız. Hocam kesinlikle çok farkındalıklı ve katkısı çok yüksek bir yayın oldu bu. Umarım izleyen herkes de benim gibi düşünüyordur. Harikasın. Teşekkür ediyoruz. Neslihan hocam bu bağlamda siz bir şey söylemiş olsaydınız ne söylerdiniz? İçmek konusunu sizden ilk duyduğumda heyecanla ve merakla beklemiştim. Bu derece bu denli derin olduğunu düşünmemiştim. Sadece kuantum alanda içmek ne olabilir acaba diye aklımda bir soru işareti vardı. Bugün burada derinleşmek bana çok çok iyi geldi. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki birlikteyiz. Nice programlara diyelim. Biz çok teşekkür ediyoruz değerli hocalarım ve bugünü burada tamamlıyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki buradaydınız, iyi ki biz olduk. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.